Susuz Asla video konumuza hoş geldiniz. Bir reklam panosunda görmüştüm. Şöyle yazıyordu. Vücudunuzun %70'ini hafife almayın. Su, dünya üzerinde bol miktarda bulunan ve tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez olan bir bileşik. Sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emmesi nedeniyle mavi bir renge sahiptir. Bilim insanları dünyadaki hayatın suda başladığını düşünmektedir. UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake şöyle der: "Su her şeyin temelidir. Su olmadan hiçbir şey büyüyemez." Ağzımız, dudaklarımız kuruduğunda vücudumuzun bizden su istediğini anlarız. Doğru bir bilgi fakat biraz geç kalmış bir doğru. İdrar rengi. Eğer idrar rengi sarı renge dönüşüyorsa vücut su istiyordur. Diğer bir nokta, bitkiler su ihtiyacı için topraktan kökleriyle su alırlar. Normalde genel bir doğru bu. Fakat toprakta su yoksa ne yapıyor bitki? İlginç bir bitki. Afrika'ya özgü Welwitschia mirabilis yaşadığı topraklarda haftalarca yağmur yağmadığı için ihtiyacı olan suyu bu bitki toprak yerine havanın neminden sağlıyor. İlginç bir bitki bu. Diğer bir ilginç nokta, günde 2-3-4 litre su içmemiz öneriliyor. Kısmen doğru fakat mevsime, kişiye ve yaşam biçimine göre değişebilir. Eğer bir kış gününde çok terlemiyorsak ve vücudumuz yaz mevsiminde olduğu gibi fazla su almıyorsa, su atamıyorsa dışarıya herkesin bu kadar su içmesine gerek yok. Çünkü her bedenin kendine ait bir terleme kapasitesi ve her kişinin böbreğinin kendisine ait bir su atma kapasitesi var. Bunu fazla zorlamamak gerekiyor. Çünkü organlar fazla yorulabilir. Bu durumda sıkıntı oluşabilir. Evet, şimdi bazı bilim dallarında ve çevremizde suya ile ilişkin ilginç noktalarla başlayalım. Önce kimyada suyla başlayalım. Kimyasal tepkimelerin gerçekleştirilmesinde ve reaksiyon ortamı için en çok gerekli bileşiklerin ilkidir su. Biyolojide suya bakalım. İnsan evladı göbek bağıyla bağlı olduğu annesinden ayrıldığında yaşamının her aşamasında tüm canlılık reaksiyonlarının sağlıklı devam edebilmesi için suya ve havaya öncelikli olarak muhtaçtır. Yeryüzünde canlılığın oluşumundan bugüne kadar bütün canlıların vazgeçemediği bileşiktir aslında su. Başka bir gezegende de canlı yaşamın olup olmadığını yönelik çalışmalarda öncelikli olarak o gezegende suyun varlığı araştırılır. Fizikte suya bakalım. Fizikte su, maddelerin aslında fiziksel hareketlerinde, maddelerin taşınmasında su gereklidir. Tipik bir örnek verelim. Suyun kaldırma kuvvetiyle su içindeki ve yüzeydeki yapı, taşıt ve canlıların hareketleri ve denge oluşumları sağlanıyor. Coğrafyada suya bakalım. Coğrafyada su ne olarak karşımıza çıkabilir genel olarak? Dünya nüfusunun %70'i kıyı şeridinde yaşıyor. Avrupa'nın toplam nüfusundan daha fazla insan çöllerde yaşıyor. Tarihte suya bakalım. Tarihte su, savaş sebebi veya barışın sağlanması ve devamlılığı için temel sebeplerden biri olan örneklerle doludur aslında. Matematikte suya bakalım. Matematikte su, lise ve üniversite giriş sınavlarındaki havuz problemlerinden daha fazlasını ifade ediyor. Edebiyatta suya bakalım. Şaire, şiire, hikayeye ve romanlara can katan muhteşem kelime. Edebiyatta su. Evet, bazı bilim dallarında ve çevremizde suya ait örnekler verdikten sonra, ilginç örneklerden sonra bakalım diğer noktalara. Dünyada 500 milyon insan çöllerde yaşıyor. Avrupa'nın toplam nüfusundan daha fazla bir rakam bu. Onlar suyun kıymetini ve suyu tutumlu kullanmasını biliyorlar. Burada insanlar tam tamına 25 bin yıl önceki fosil suyun yerel halkın yiyeceğini temin edeceği ekinlerin çöl ortasında yetiştirmesine olanak sağlıyor fosil su. Ancak bunun ağır bir bedeli, ağır bir faturası var. Fosil sular maalesef yenilenebilir bir kaynak değil. Bitince yenisi yok. Kuraklık tehdidi altında bulunan bir ülke olan Hindistan'da yerel köylü kadınlar kurak mevsimlerde elleriyle su kuyusu kazıyorlar.
Fakat madalyonun diğer tarafında, dünyanın batısında binlerce kilometre ötede ise tek bir kişi günde 800 ila 1000 litre arasında su tüketiyor. Balık avlanma alanlarının 3'ü tükendi günümüzde. Bitti ya da yok olma tehlikesi altında. Bu cümleler 2008 BBC yapımı bir belgeselden. Belgeselin adı Yuva. YouTube'da var arkadaşlar. İzlemenizi öneriyorum. Çok güzel görüntüler var. Cümleleri oradan aldım. Bu kısım cümleleri. Su ile ilgili bir kitaptan söz etmek istiyorum. Bedenimizdeki suyun rolü ile ilgili olarak 20 yıldan uzun bir süredir devam eden klinik çalışmaların ve bilimsel araştırmaların sonucunda öncü bir tıp doktoru ve tanınmış bir yazar var. Doktor Fereydun Batmangeric. Su ile ilgili kitapları var. Su ile ilgili hasta değil susuzsunuz kitaplarından bir tanesi. Bu kitapta şöyle diyor: suyun pek çok çözümsüz hastalığa nasıl iyileştirebildiğini belirtiyor. Basit bir şekilde sıvı ve tuz dengesini ayarlayarak yüzlerce hastalığı iyileştirebilir ve hastalıklardan korunabilir. Bu kitapta yazarın aktardığı tespitlerden bazılarını örnek verelim. Bu doktor diyor ki, bilim insanım, bedenimizdeki birbirinden farklı kronik dehidratasyon belirtileri. Dehidratasyon, vücutta su kaybı. Dehidratasyon belirtileri, önce dehidratasyonu tanımlayalım. Vücuda alınan su idrarla böbreklerden, solunmamasıyla akciğerlerden, terleme yoluyla deriden ve gayta ile bağırsaklardan vücut dışına atılıyor. Sağlıklı kalmak için günde ne kadar suya ve tuza ihtiyacımız var? Su içerek herhangi bir diyete ihtiyaç kalmadan nasıl zayıflayabiliriz? Cildinizi nemlendirerek yaşlanmayla nasıl savaşabilirsiniz? Daha sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken en önemli 4 şey: vücudun su ve tuz dengesini düzenlemek, beyin işlevlerini güçlendirmek için kasları çalıştırmak, vücudu susuz bırakan ve vücuttaki zehirli atık oranını arttıran içeceklerden kaçınmak ve dengeli beslenmektir. İnsan vücudu su kaybettiğinde sırasıyla hangi olumsuzluklar meydana geliyor? Bunlara değinelim şimdi. Aslında temel olarak bilinen şeyler: birinci olarak susuzluk hissi. İkincisi vücudun ısı düzeninin bozulması, vücutta performans azalması. Temel şeyler. Şunu tekrar etmem gerekiyor: vücudun su kaybettiğinin en temel ve ilk belirtisi idrar rengi. İdrar rengi sarıya dönüyorsa vücut su kaybetmeye başlıyordur. Vücut su içmek istiyordur. En temel bu. Fiziksel performans düşmesi meydana gelebiliyor vücut susuz kaldığı zaman. Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, titreme. Fiziksel faaliyet sürerse susuzluk durumunda bayılma meydana gelebiliyor. Bilinç kaybı meydana geliyor. Vücut dirençsiz kalabiliyor ve 2-3 gün su içilmezse maalesef ölüm meydana gelebilir. Bu 2-3 gün çöl ve sıcak şartlarda bir güne kadar düşebilir. Normal mevsimlerde 2-3 gün. Peki, diğer bir noktaya değinelim. Su insan vücudunda ne işe yarar? Çok genel cümleler var aslında. A'dan Z'ye vücuttaki tüm genel cümlelerin dışında konuşuyorum. A'dan Z'ye canlı vücudunda, bu canlı insan, hayvan, bitki ne olursa olsun, canlılardaki tüm canlılık reaksiyonlarında direkt ve diğer maddelerle bağlantılı olarak görev yapan bir maddedir su. Evet, su olmazsa canlılık reaksiyonları sıkıntıya yol açabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, New York 18 Mart 2021 UNICEF'in yayınladığı bir analiz var. 2023'te de benzer bir rakam var. Bu analiz sonuçlarında diyor ki UNICEF, dünya çapında 450 milyon çocuk olmak üzere 1,5 milyardan fazla insan su kıtlığı riskinin yüksek olduğu ve aşırı yüksek olduğu yerlerde yaşıyor. Bu da dünyadaki her 5 çocuktan birinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak suya erişemediği anlamına geliyor. Bu veriler 80'i aşkın ülkede çocukların su kıtlığı riskinin yüksek ve aşırı yüksek olduğu yerlerde yaşadığını gösteriyor. Ve bunun yanında iklim değişikliği,
sürmekte olan su krizini daha da ağırlaştırırken durumdan en fazla maalesef yoksul çocuklar etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek. Tüm bu unsurlar sonucu çocuklar güvenli olmayan su kullanmak zorunda kalırken kolera ve ishal gibi ölümcül olabilecek hastalıklara yakalanma riskleri de artıyor. Kuraklıktan etkilenen bölgelerde çok sayıda çocuk her gün uzun saatlerce su taşıdığı için maalesef okula gidemiyor bundan dolayı. Rapora göre su sıkıntısının artmasında en fazla etkilenecek kesim en yoksul ve en zor koşullarda yaşayan çocuklar. Rapor milyonlarca çocuğun günümüzde temiz su ve sanitasyon imkanlarına erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşadığını belirtiyor. Aynı raporda şöyle devam ediyor. Dünyada 946 milyon kişi tuvalet ihtiyacını maalesef açık alanlarda gideriyor. Bundan dolayı her gün 5 yaşından küçük 800 çocuk yetersiz su, sanitasyon ve kötü hijyen koşulları sonucunda ortaya çıkan ishal vakaları yüzünden ölmekte. Her yıl 5 yaş altı 400 bin çocuk, bazı rakamlarda 361 bin diyor, maalesef ishalden ölmektedir. Yetersiz sanitasyon ve kirli sularda kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Yardım Fonu, kısa adı UNICEF, New York'ta 2023'te bir su konferansı öncesinde bir ortak yazılı açıklama yapıyor. 2021 raporuna benzer cümleler var. Hızlı bir şekilde değiniyorum bu yüzden. Şu noktalara değiniyor ortak açıklamada. Her gün 5000 insan kirli içme suyu nedeniyle ölüyor. Dünyada maalesef yaklaşık genelde 2 milyar insanın güvenli içme suyundan yoksun olduğu ve bu da yaklaşık 3.6 milyar kişinin insan atıklarını işlenmemiş halde bırakan sanitasyon hizmetlerini kullandığını bildirmekte. Dünya nüfusunun yarısından daha fazla bir rakam maalesef bugünümüzde. Milyonlarca çocuk ve aile ellerini yıkamak için sabun dahi bulamıyor. Bu da yeterli içme suyu yoksunluğu ve sanitasyon hijyen yoksunluğu eklendiği zaman maalesef her yıl 1.4 milyon insan güvenli olmayan su ve kötü sanitasyona bağlantılı önlenebilir sebeplerden dolayı maalesef hayatını kaybedebilmekte. UNICEF, su kıtlığı riski altında olan bölgelerdeki çocuklara ulaşmak amacıyla bir çalışma başlattı. Çalışma şu: herkes için su güvenliği, Water Security for All çalışması. Diyor ki herkes için su güvenliği girişimini başlattıktan sonra bu sayede ihtiyaç duyulan küresel destek ve kaynaklar seferber edilecek. Afrika'nın bazı bölgelerinde evlerine su bulmak için gün doğumunda başlayan suya ulaşma serüveni var ve özel insanlar bunlar. Suyun izini bulabilecek insanlar. Seyahat, suya ulaşma süreci gün doğumunda başlıyor. Akşam gün batımında köylerine geri dönüyorlar. Gidip su alıyorlar, gün doğumundan çıkıyorlar. Evlerine ulaştığı zaman akşam hava kararmış oluyor. Evet, koca bir gün kuyulara gidip su getirmek için geçiyor. Son olarak ilginç bir şey var. 2007 yılında Türkiye'de Elektrik Mühendisleri Odası'nın bir gazete açıklamasını okumuştum. Belirtilen cümle şu: 2007, 16 yıl önceki bir cümle. Ülkemizde klimalar ortalama büyüklükteki bir barajın bir yıllık suyunu yutmaktadır. Ayrıca klima cihazları 18 derece gibi yüksek soğutma ayarında değil de 23-24 derece santigrat gibi oda sıcaklığında tercih edilmesi isteniyor. Evde belki mümkün olabilir bu, kıyafetleri hafifleterek veya işte başka faktörlerle, ama araçta maalesef olmaz bu iş. Evet, bu sunumda susuz kalabilme ihtimaline değinmeye çalıştık. Ülkemizde tüm dünya için. Başlangıç cümlelerinin bir kısmına dönmek istiyorum. Başlangıç cümlelerinin birinde suyun sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emmesi nedeniyle mavi bir renge sahip olduğunu aktarmıştık. Suyun akarsularda, göllerde ve denizlerde bize gösterdiği mavi renk ve bunun yanında mavi ışık bir sonraki sunum konumuz olacak. Evet, bir sonraki sunum konumuzda görüşmek üzere. Mavi renk, mavi ışık konusunda. Teşekkür ediyorum.